Herkese merhabalar. Fibobul YouTube kanalından bir başka video ile daha birlikteyiz. Bu videoda çok uzun süreden beri, belki 6 aydan beri gelen hem YouTube yorumlarda hem Telegram'da hem özel mesajlarla gelen bir isteğe yer vereceğim. Bu da bildiğiniz gibi Borsa İstanbul hisse taramaları videolarımız çok beğenildi ve çalıştığına dair, başarılı olduğuna dair güzel geri dönüşler aldım. Bu sebeple yine kripto tarafında da hocam bir tarama yapabilir miyiz? Kripto tarafında da TradingView'in tarama versiyonlarını kullanarak nasıl başarı elde edebiliriz gibi sorular gelmişti. Ben de kendi bilgim dahilinde dilimin döndüğünce bu videoda size TradingView'de nasıl kripto taraması yapılır bunu anlatacağım. Püf noktalarını paylaşmaya çalışacağım. Lütfen siz de hemen tam olarak şu anda videoya başlamadan önce bu videoyu beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayınız. Hadi gelin şimdi kripto taraması nasıl yapılır efektif olarak bunu görelim. Değerli arkadaşlar, öncelikle şunu söylemem gerekir. Kripto tarafı biraz daha karmaşık, biraz daha bulanık, biraz daha fazla veri barındırıyor. Bu sebeple açtığınız zaman ekranları bir karmaşa ile karşılaşma ihtimaliniz var. Ama hiç korkmanıza, endişe etmenize gerek yok. Bu karmaşaları teker teker filtreleme yöntemiyle en düşük, en sade, en güzel hale getirmeye çalışacağız. Şimdi öncelikle ana ekrandan başlayalım ve sıfırdan belki de bir arkadaşımız, yeni başlayan bir arkadaşımız bizi izliyor olabilir. Gelin şimdi sıfırdan TradingView ekranına girerek taramamızı başlatalım. TradingView ekranında öncelikle ürünler kısmında bakın burada takipçi bölümü var. Normal şartlarda da hisseler bölümünde TradingView'in yeni tarama versiyonu yayınlandı ve yeni tarama versiyonuna göre hisse taraması yapabiliyoruz. Ama kripto çiftleri tarafında biraz daha iş değişiyor. Burada kripto paralar tarafını değinmeyeceğim ben. Çünkü genelde kripto çiftleri yani genelde USDT kullanarak aslında TL'yi USDT'ye çevirerek ve USDT kullanarak kripto satın alıyoruz. Bunu baştan söyleyeyim ve ilgili filtrelemeye geldiğimde sizin amacınıza uygun olan filtrelemeyi de sizlerle paylaşacağım. Evet, takipçi bölümüne geldik. Takipçi bölümünde kripto çiftleri ekranına bir kez tıklayalım. Crypto Page Screener diye burada çıkıyor zaten. Şimdi burada gerçekten bir karmaşa var. Yani filtrelerimi atmadığımız zaman neyin ne olduğu belli olmuyor. Zaten kriptoların isimleri bir hayli fazla. Hem vadelisi var, hem spotu var, hem farklı çiftler var. Yani hem BNB ile eşleşebiliyor, hem BTC ile eşleşebiliyor, Ethereum ile eşleşebiliyor. Bunun gibi en azından karmaşadan uzak bir hale getirmeye çalışacağız filtrelemeleri. Evet, ekran açıldıktan sonra filtre bölümüne bir kez tıklayalım ve filtrelemeye başlayalım. Öncelikle tabii bu kişiden kişiye göre değişir ama ben açıkçası şu an yapacağım taramada şöyle bir hayal kurdum. Yani şöyle bir örnek kurdum. Binance borsasını kullanacağız. Binance borsası üzerinden ve spot taraftan yani vadeli değil, kaldıraçlı değil, spot taraftan bir coin taraması gerçekleştireceğiz. Ya bu sadece örnekte böyle yapmak istedim. Detayları şimdi vereceğim. Karmaşadan bir kere kurtulmamız gerekiyor. Karmaşadan kurtulmamız için ne yapmamız lazım? Önce bakın burada mevcut işlem günü işaretli olacak ama borsayı bir değiştirmemiz lazım. Çünkü birden fazla burada borsa var. Borsayı değiştirmemiz lazım. Siz burada yine hangi borsa türünü kullanıyorsanız, hangi borsada işlem yapıyorsanız onu seçmeniz gerekmektedir. Bunu söyleyeyim. Ben Binance üzerinden örneğe devam edeyim. Binance'e bir kez tıklayalım ve bakın şu anda sembollerimiz azalmaya başladı. Sadece Binance'de işlem gören coinleri bize listeliyor. Bu birinci kuralımızdı. Şimdi burada bakın şurada tümü dediğimiz zaman aslında hepsini burada sıralayacaktır. Ama bakın tüm ekranın en altında değer birimi diye bir yer var. Muhtemelen arkadaşlarımız bunu göremiyor. Değer biriminde tüm diyor. Şimdi tüm derse pair'leri, tüm çiftleri size sıralar. Yani örnek verelim DOG BNB, DOG USDT, DOG BTC, DOG Ethereum. Hepsini sıralar size burada. Bize şu an bu lazım değil. Bizim cüzdanımızda farzı misal USDT var, dolar var diyelim. Biz dolar üzerinden bir alım yapmak için bir coin arıyoruz. Şu anki senaryomuz bu açıkçası. Burada değer birimi bölümünden bakın. Şöyle aşağı doğru indiğinizde istediğiniz pair'leri, bu arada sizin cüzdanınızda
BNB varsa BNB de aratabilirsiniz. Sizin kendi tercihiniz olacaktır. Burada bakın şurada, evet neredeydi? USDT olması lazım burada. Biraz böyle burası karmaşık. Evet, USDC, USDT, evet. Biraz zor seçiliyor arkadaşlar. Buraya TradingView'e bildirmek lazım bir e-posta ile. Gerçekten zor seçiliyor. USDT'yi seçtim. Bakın bunu da işaretledim. Şimdi ne oldu? 2000 küsür eşleşme 728'e düştü. Yani şu anda Binance borsasında listelenen USDT çiftlerini tamamen görme şansımız oldu. Şunu bir kapatalım. Gördüğünüz gibi şu anda artık tamamen USDT var. Ama bakın nokta P diyor. Yani burada vadeliler de var. Ben mevcut senaryoda ne yapacaktım? Spot'tan, yani vadeli olmadan spot'tan bir işlem yapacaktım. Bunu da az önce söylemiştim. Burada da bakın sembol tipi kısmı. Yine tümü kısmında sembol tipi kısmını tüm değil, eğer kaldıraçlı işlem arıyorsanız vadeliyi tıklayacaksınız. Biz burada spot işlem arıyoruz. Dolayısıyla burada da spot'u seçtim ve bu ekranı şu an kapattım. Şu anda Binance'te USDT paritesinde spot olarak alabileceğim veya satabileceğim 390 tane eşleşme buldum. Bu sadece ana filtrelemem benim. Yani şu an o karmaşayı ne yaptım? O karmaşayı biraz düzelttim. Yani biraz daha sadeleştirdim ki kafam daha iyi çalışsın, daha iyi seçenekler bulabileyim ve önümü daha rahat görebileyim. Şimdi peki burada da tabii ana şeyler var. İşte fiyatın değişim oranı, yüksek düşük oranı gibi. Bunlar şu an bizi ilgilendirmiyor. Bizim burada amacımız spot piyasasında olduğumuz için ne yapmak? Alım yapmak. Alım yapmak için uygun coin'i bulabilmek. Bu arada tabii bu tarama yöntemleri kısa vade veya uzun vadeye göre değişecektir. Bunu söyleyeyim. Ben şu anda hem kısa vadeye hem orta vadeye hem uzun vadeye kısmen uygun olabilecek bir tarama göstereceğim. İlerleyen zamanlarda eğer bu video beğenilirse, sizler tarafından beğenilirse, ilgi görürse daha da çok daha kısa vade taramalarda gerçekleştirebiliriz. Şimdi taramaya devam edelim. Borsa tarafından, hisse senedi tarafından ve teknik analiz açısından bildiğiniz üzere burada bir alım yapmak için alacağım ürünün bir trende sahip olmasını istiyorum. Bunu ana kurallardan bir tanesi budur. Bunu hep söylerim, sürekli söylerim. Dolayısıyla filtreler kısmına gelelim. Burada bakın teknikler diye ayrı bir bölüm var. Teknikler kısmına gelip burada bir arama yapalım. EMA'ların ismi neydi? EMA'ların ismi üstel hareketli ortalamaydı. Yani buradaki tarama yönteminde. Üstel hareketli ortalama. Şimdi dolayısıyla burada veya da şöyle de yapabiliriz. Fiyat olarak da bakabiliriz buraya. Gerçi fiyat olarak çıkmadı. EMA olarak bakalım. Burada EMA 50'nin üzerinde fiyatlanmasını istiyorum. Bakın günlük periyottayız şu anda, bir günlük. Bu arada şuradan periyodu değiştirebilirsiniz. Ama burada ben şu anda dediğim gibi hem kısa hem orta hem uzun vadeye biraz daha uygun olabilecek bir tarama peşinde olduğum için burada şu işlemle devam edeceğim. Fiyatın EMA 50 üzerinde olması o ticari ürünün hem orta hem belki kısa vadede bir uptrend'e sahip olduğunu gösterir. Uzun vadelerde genelde EMA 200 kullanılır. Ben burada EMA 50'yi kullanacağım. EMA 50'nin küçük olmasını istiyorum. Neden? Çünkü fiyattan küçük olmasını istiyorum ki fiyat EMA 50 üzerinde hareketine devam ediyor olabilsin. Bakın üstel hareketli ortalama küçüktür, fiyat dedim ve tekrar şurayı kapatayım. Şu anda bakın eşleşmemiz ciddi oranda azaldı. 29 eşleşmeye kadar düştü. Yani bu günlük periyotta Binance borsasında işlem gören, USDT paritesinde işlem gören coinlerin EMA 50 üzerinde olanlarını bana ver dedim ve şu anda bu tarama bana bunu verdi. Yani şurada hatta bir teyit yapalım. DXY USDT diyor. DXY grafiğini açarak buradan göstergeler kısmından, hatta EMA ekliymiş zaten. Bakın EMA 50 dedik zaten. Burada şunu da biraz kalınlaştıralım, net olarak görün. EMA 50 şurada. EMA 50'nin üzerinde günlük periyotta fiyatlanan coinler bunlar. Bunu da teyit etmiş olduk. Dolayısıyla şimdi ne yapacağız? Filtremizi biraz daha incelteceğiz, biraz daha küçülteceğiz ki daha sağlıklı öngörülerde bulunabilelim. Şimdi EMA Rebound indikatörünü anlatmıştım ben. YouTube kanalımızda var. Yani burada hareketli ortalamaların mantığı nedir? Düşük hareketli ortalamanın, düşük periyotlu hareketli ortalamanın daha yukarıda olması, yüksek periyotlu hareketli ortalamanın daha aşağıda olması bir uptrend işarettir, değil mi? Örneğin EMA 20'nin EMA 50'den daha yukarıda olması bizim için daha güzeldir. Burada fiyatın da tabii üzerinde olacak. Böyle en azından bir uptrend'den bahsedebiliriz. Dolayısıyla burada
tekrar yine bir EMA kullanacağız. Ve ne isteyeceğiz? EMA 20 nerede? Şurada. EMA 20'nin büyük olmasını istiyorum. Bakın EMA 20 daha yukarıda olmalı ki bir uptrendten bahsedebilelim. EMA 20'nin büyük olmasını istiyorum. Neden büyük olmasını istiyorum? Yine üstel hareketli ortalama 50'den büyük olmasını istiyorum dedim. Ve kapattım. Evet. 29 hala 29'da kaldı. Önemli değil. Ben orayla ilgilenmiyorum. Filtreleme yapmaya devam ediyorum. Burada ne yaptım? Bir kademe daha filtre koydum ben. Elek diyorum değil mi ben? Elek sistemi. Bir elek daha koymuş oldum. Bir kademe daha filtre koymuş oldum. Peki bu filtreler şu anda bizim sağlıklı karar vermemiz için bize fayda sağlıyor ama biraz daha ne yapacağız? Biraz daha işi artık ciddiye bindirmemiz lazım ki buradaki coinleri sayısını azaltabilelim ve içerisine girerek teknik analizini yapma şansımız daha güzel, daha başarılı olabilsin. Yine EMA'lar anlamında devam edelim konumuza. Şimdi burada muhtemelen şu an Bitcoin'in geri çekilmesinden kaynaklı olarak bulamayacaktır ama yine şöyle bir şey yapılabilir. Bunu da öyle söylüyorum. Mesela üst hareketli ortalama 10'da büyük olsun. Neden? Üst hareketli ortalama 20'den değil mi? Şöyle diyelim. Evet 26'ya düşürdük. Bakın şimdi de ne yaptık? 10 da 20'den büyük olsun dedik. 20 50'den büyük olsun. 10 da 20'den büyük olsun. Peki 5 neden büyük olsun? 5 de 10'dan büyük olsun değil mi? Yani aslında burada şu an ezbere iş yaptığımı zannedebilirsiniz ama bakın şu indikatör, evet hatta evet şöyle yapalım. Hatta şurada Emory Bonvit al-sat yapmıştım ben. Buradan bakalım. Şimdi şunu da kapatalım. Evet. Buradaki amacımız şu çizimleri de bir kaldıralım. Buradaki amacımız aslında tam olarak bu. Bakın bu Emaribon indikatörünün al-sat halidir, al-sat versiyonudur. Günlük grafikte gerçekten güzel çalışır. Şu anda benim amacım ne biliyor musunuz? EMA'lara bağlı olarak trende sahip olan günlük zaman diliminde EMA'lara bağlı olarak bir trende sahip olan coinleri bulabilmek. Buradaki amacım buydu. Şu anda 5 tane coin'e kadar indirdik. Genel olarak benim bu anlamdaki buradan sonra söyleyeceğim şeyler ne olur? Bu 5 coin'in de içerisine girerek tek tek bir inceleme, bir analiz yapmak olacaktır. Ama burada bu YouTube'da kaydediliyor ve diğer insanlar bunu kendi tanımalarına uyguluyorlar. Yani ilerleyen zamanlarda Bitcoin'deki yükselişe bağlı olarak buradaki coin sayısı da artacağı için buradaki filtrelemeye bir de ne ekleyeceğim? Hacim ekleyeceğim. Şimdi özellikle hacim Borsa İstanbul ve diğer Forex gibi piyasalardan çok daha önemlidir coin tarafında. Coin tarafında balinalar çok iyi gizlenemezler. Yani belki bir borsa tarafında çok iyi gizlenirler. Virmanlar yaparlar vesaire ama coin tarafında balinaları daha net görürüz. Bu sebeple özellikle order block gibi, breaker block gibi veya destek direnç seviyeleri gibi ana teknik analiz yöntemleri kripto tarafında daha güzel çalışır. Şimdi burada göreceli hacim büyüktür. Göreceli hacim büyüktür diyeceğiz bakın. Evet göreceli hacim büyüktür. Neden? Birden diyeceğiz. Yani o periyotta en azından hacimsel anlamda bir ivmeye sahip olan coinleri bulabilmemiz için. Şu coin'i buldu bakalım. Zen. Evet. Bakın bu coin'i buldu. Şimdi bu coin şu an günlük grafikte gerçekten bir uptrend'e sahip. Bitcoin'deki geri çekilmeler çok fazla bu coin'e uğramamış. Bugün dahi %12 yükselişine devam ediyor. Yani teknik analiz şimdi yapmanız lazım. Yani buradaki şeyler, bunu yine söyleyeyim aman dikkat. Buradaki taramalarda çıkan coinler veya eğer hisse taraması yapıyorsanız orada çıkan hisseler sizi zengin etmez. Dolayısıyla yanlış anlaşılmasın. Gaza gelmeye gerek yok, çok mutlu olmaya gerek yok, coşkuya kapılmaya gerek yok. Buradaki amacımız piyasadaki birden çok ticari ürünü kendi mantığımız çerçevesinde, kendi yaptığımız analizlerle incelemek. Dolayısıyla burada girip normal şartlarda içerisine girip bir inceleme yapmanız gerekiyor. Şu an piyasa bir geri dönüşte olduğu için bir tane coin verdi. O coin'in içerisine girdiğimde de şu anda bir tepe alandan red yediğini görüntülüyorum. Şimdi normal şartlarda bana ne lazım? Aslında şöyle hareketler lazım. Yani yükselsin, düzeltsin. Düzelttiği yerden ben işleme dahil olayım gibi bir hareket lazım. Şimdi dediğim gibi bu bir mutluluğun sırrı, zenginliğin sırrı değildir. Şimdi bu çıkmadı ya, bu normalde bir tarama yöntemi. Bunu alırsın, kaydedersin. Şimdi bu tarama yöntemini alırsın, kaydedersin ve dersin ki bunun için mesela, affedersiniz, dersin ki bunun için ne diyelim hacmi yükselen trend sahibi coinler günlük periyotta. Bak günlük periyotta hacmi yükselen trend sahibi coinler diyebilirsin. Yani böyle bir tarama yapabilirsin. Veya
Şu an mesela mevcutta bu çıkmadı. Yani güzel şeyler çıkmadı diyelim. Burada mesela hacim bizi etkiledi değil mi burada? Evet, hacime bakalım. Göreceli hacim. Evet, göreceli hacim biraz fazla geldi. Bunu kapatırsın. Ve diğer mesela şu Utku'ya bakalım. Çok garip coinler çıkmış. Ben de bir süreden beri coin tarafına uzağım. Mesela bu coin az öncekinden bana göre tabii bir yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte daha uygun. Niye? Yükselişini yapmış, düzeltmesini yapıyor. Şöyle yapalım, şu indikatörü de kaldıralım. Yani şöyle Fibonacci açısından bakalım örneğin. Burası bir dip nokta, burası bir tepe nokta değil mi? Şu an düzeltme seviyelerinde şurada fiyat boşlukları vesaire var. Bunun gibi teknik analiz yöntemlerini tabii kullanmanız gerekecektir. Ya buradaki benim amacım ne, niyetim ne? Bir mantığa ulaşmanızı sağlamak. Yani rastgele körü körüne bir alım yapmaktansa veya Twitter'da X bir şahsın söylediği bir ticari ürünü şak diye almaktansa parmaklarınızın ucunda abi girin, analizinizi yapın ve kendi kararınızı kendiniz verin. Mesela Troy gelmiş. Troy'a bakalım. Evet. Bakın Troy'daki şu anda günlük grafikteki uptrend'i çok net bir şekilde görebiliyoruz. Bu da zaten spot tarafı olduğu için taramalarda biraz daha bunu kullanabiliriz. Evet, şöyle çok net bir uptrend. Hedef orta banttır burada mesela. Şu an günlük periyotta bir tarama gerçekleştirdiğimiz için dediğim gibi hem kısa, yani belki de %20 kısaya uygun, %30 kısaya uygun, yüzde işte 40 diyelim, yani kendi içerisinde 100 olarak bahsediyorum. %40 orta vadeye uygun ama %80 diyelim uzun vadeye uygun coinler gibi düşünebiliriz bunu. İlerleyen günlerde dediğim gibi eğer bu video beğenilirse kısa vadede, hatta belki vadeli tarafta da, kaldıraçlı tarafta da kısa vade coinler nasıl taranır bununla ilgili bir video yapabilirim. Şu an şöyle bağlayacağım ben bu konuyu. Burada eğer tabii piyasanın seyrine göre değişecektir. 30 tane coin çıkarsa 30 coin içerisine girip tek tek incelemek mantıksız olacaktır. Ne yapacaksınız? Filtreyi daraltacaksınız ama filtreyi mantıklı daraltacaksınız. Az önce söylediğim gibi mesela buraya göreceli hacim ekleyebilirsiniz. Ben şu an piyasa kötü olduğu için, az coin çıktığı için göreceli hacmi sildim. Peki şimdi bununla ilgili son sözlerimi söyleyeyim ve bu video çok uzamasın. Evet, mesela aynı mantıkla şimdi aklıma geldi. Mesela burada günlük periyotta baktık ya. Aynı mantıkla ne yapabilirsiniz? 4 saatlik periyotta bakabilirsiniz. Veya 4 saatte de aynı coinler çıktı. Aynı mantıkla 2 saatlik periyotta bakabilirsiniz. 6 adet coin'e çıktı. Yani bu tarama yönteminin bir mantığı var. Teknik analize dayanıyor. Teknik analizin bize evet güzel bir trendde bu dediği coinleri bulma şansı veriyor. Bakın teknik derecelendirme zaten burada hepsinin aldığı, bir tanesinin güçlü aldığı gibi. Dolayısıyla değerli arkadaşlar burada bu taramayı şimdilik sonlandırayım. Bu videodaki etkileşime ve beğeniye bağlı olarak, yani burada etkileşim kasmak için bunu söylemiyorum. Çünkü sonuçta iyi kötü bir mesai harcıyorum ben bunun için. Bir nefes tüketiyorum. Eğer beğenilmezse ne yaparım? Diğer verilere geçerim. Yani başka videolar yapmaya başlarım. Bu da yaklaşık 6-7 aydan beri benden istenen bir videoydu. Şu an başlamış olduk. Coin taramasına temel, özür dilerim, teknik analiz verileriyle EMA'lar bakın EMA'lar ışığında bir tarama yaptık. Aynı şekilde Ishimoku bulutu, aynı şekilde Fibonacci veya diğer teknik analiz yöntemleri ile de aynı bizim Borsa İstanbul'da hisse taramalarımızda olduğu gibi burada da yapabiliriz. Ama ufak tefek nüans farklılıkları tabii ki var. Herkese bol kazançlar diliyorum. Hoşça kalınız.